Arkadaşlar merhaba. Canlı felsefe sözlüğü çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle İslam felsefesinde sudur kavramının mahiyeti ve içeriğine dair bir analiz yapmak istiyorum. Sudur kavramını kısa ve ana hatlarıyla ele alacağım. Bir başka videoda daha detaylı bir şekilde tüm boyutlarıyla ele almak istiyorum. Şimdi öncelikle isterseniz Farabi sudura ne demiş tanım bahsinde, ondan sonra kavramsal ve ıslahi olarak hangi anlamlara geldiğini istişare edelim arkadaşlar. Şimdi bizim tanımlar felsefesi sözlüğümüzde Farabi'nin sudur tanımı şu şekilde arkadaşlar. Her varlık tam olsun, eksik olsun, zorunlu varlığın cevherinden sudur etmiştir. Cevheri öyle bir cevherdir ki bütün mevcutlar mertebelerine göre ondan taşınca her bir varlıkta sırasına göre ondan payını alır. İlk olarak bunların en mükemmeli hasıl olur. Peşinden daha eksiği hasıl olur. Bu durum üzere eksikten daha eksiğe giderek sonunda öyle bir mevcuda varılır ki ondan aşağısına gidildiği takdirde tam bir hiçliğe ulaşılır deniliyor arkadaşlar. Şimdi peki sudur ne demek? Sözlükte doğmak, meydana çıkmak, sadır olmak ve zuhur etmek anlamlarında kullanılıyor. Ve o dönemki yoktan yaratma diye tanımlanan bakış açısından farklı bir şekilde yaratma anlayışını izaha girişen bir bakış açısı arkadaşlar. Sudur yerine feyiz terimi de kullanılmış. Şimdi burada semavi dinlerin yaratılış anlayışları ile ilgili müzakerelerde yoktan yaratma anlayışını kelamcılar farklı bir düzlemde ele alıyorlar. Filozoflar farklı bir düzlemde ele alıyorlar. Bazen bununla ilgili şöyle bir yorum yapılıyor. İşte semavi dinler yoktan yaratmayı bu şekilde söyledi. Filozoflar bu Tanrı'nın vahyindeki yoktan yaratmaya karşı çıktılar şeklinde. Tam tersine filozoflar sudur nazariyesiyle kelamcıların yoktan yaratmaya dair verdikleri anlamın vahyin muhtevasını ve alemin, kainatın sistematiğine uygun olmadığından hareketle yine Allah'ın yaratmasına uygun bir şekilde bir yaratma tasavvuru ortaya koymaya çalışıyorlar arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, filozoflarla kelamcılar arasındaki tartışmalarda ben sürekli vurguluyorum. Filozofların buradaki temel hassasiyeti Tanrı'nın mükemmelliği, yani Allah'ın yetkin, mutlak, ezeli ve ebedi bir olması ve bilgi sahibi olması. Kelamcıların burada ayrılığa düştüğü nokta ise Allah'ın iradesi ve daha sonra, yani hudus dediğimiz sonradan yaratma dediğimiz hadisenin filozoflar tarafından kabul edilmemesi şeklinde izah edebiliriz. Yani bu teknik anlamda filozofların vahyi dikkate almaksızın ya da vahyin temel sistematiğini göz ardı ederek yaptıkları anlamına gelmez. Çünkü İbn-i Rüşd de zaten bu noktadaki fikirleriyle bizlere ışık tutuyor. Diyor ki Kur'an'da kelamcıların dediği manada bir yaratmadan bahsedilmez. Özellikle bakıldığı zaman sürece dair, işte yaratmanın nasıl olduğuna dair hep bir süreçten, bir sebeplik ilkesinden ve bir sistemden bahsedildiğini ortaya koyduğunu ifade eder. Şimdi biz konuyu dağıtmadan sudurdan ne anlıyorlar filozoflar, ona kısaca değinelim. Bu teoriyle ezeli ve kadim olanla sonradan olan, değişenle değişmeyen, mutlak birlikle çokluk, sebep ile sebepli, zorunlu ile mümkün ayırt edilmiş oluyor. Şimdi bunların hepsi aslında yaratıcı varlıkla yaratılanlar arasındaki farkın ne olduğunu ya da bunların arasında, yani yaratmanın nasıl olduğuna dair bir sistem ortaya koymaya çalışıyor. Şimdi ben genelde hep şunu söylüyorum. Özellikle tefsir derslerinde ya da işte Kur'an'la ilgili derslerde yapılması gereken bir husus var. Mesela halk, ibda ve icat kelimelerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesi lazım. Yani İlahiyat Fakültesindeki derslerde, ben kendi adıma söyleyeyim, benim eğitim gördüğüm dönemlerden itibaren bunlar bu şekilde, yani halk nedir, ibda nedir, icat nedir, yaratma nedir detaylı bir şekilde analiz edilmediği için öğrenciler yaratma denildiği zaman sanki Tanrı'ya, Allah'a şirk koşuyormuş bir şeklinde bir anlam çıkartıyorlar. Halbuki kavramsal ve etimolojik tahlil yapıldığı zaman bunların hepsinin anlam dairesi ortaya konulduğu zaman filozofların meramı da buradan anlaşılacaktır arkadaşlar. Şimdi sudurda aslında ne var? Zorunlu ve mümkün varlık ayrımı var. Zorunlu varlık sebepsiz olan Tanrı, Allah, vacibül vücut. Mümkün varlık ise sebepli ve Tanrı nedeniyle zorunlu olan varlık aslında. Yani o yarattığı için zorunlu olan varlık. Böyle bir ikilem üzerinden gidiyor. Şimdi peki varlıkların mertebeleri nasıl? Onu önce bir söyleyeyim. Bu sistemde 3 boyutlu bir mertebe var. İlk mertebe, yani ilk 2 mertebe aslında ilahi olan, makul olan mertebe, manevi olan mertebe. Bunlar birincisi Tanrı, yani Allah, zorunlu varlık, ilk mertebe. İkincisi göksel akıllar dediğimiz
ruhaniler de denilen, semavi varlıklar da denilen ve meleklerle de karşılanan ikinci kategori. Ve bir de maddi varlıklar boyutu var. Ve bu aslında sistem yaratmanın yukarıdan aşağı nasıl şekillendiğini ve Tanrı'nın birliğine halel getirmeksizin nasıl bir yaratma tasavvuru, kötülük probleminin nasıl çözümlendiğini ortaya koyarak bir yaratma tasavvuru ortaya koyuyor arkadaşlar. Şimdi ilk mertebeye bakalım. Zorunlu varlık, vacibül vücut, Tanrı, Allah Teala. Ne bu? Mutlak bir, her türlü eksiklikten, zıt ve zıtlıktan uzak, var olan her şeyin ilk sebebi, salt iyi, basit, yani buradaki basitlik herhangi bir unsurdan oluşmayan, çünkü diğer varlıkların hepsi madde ve suretten oluşur. Hepsi toprak, hava, su, ateşten oluşur. Sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluktan oluşur. Onun için Tanrı hiçbir şekilde unsurdan oluşmaz arkadaşlar. Mutlak birdir bu manada. Kendi kendine yeterli olduğundan bilgisi, bilmesi ve bilinmesi, yani akıl, akil, makul, aşk, aşık, maşuktur. Ben bunu da çok önemsiyorum. Allah Teala ilgili, yani Tanrı tasavvurlarının tümüyle akıl olması ve aşk olması. Yani varlıktaki kevn ve fesadın, oluş ve bozuluşun sağlayıcısı filozoflarımıza göre akıl ve sevgi arkadaşlar. Bu da özellikle Sudur Nazariyesi'nin hareket noktası. Zaten dış dünyaya da baktığımız zaman aklın olmadığı yerde yok oluş, sevginin olmadığı yerde dağılma. Bunlar apaçık gözlemlenebiliyor arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamaya geldik. 10 akıl teorisi. 10 akıl teorisinde şöyle bir özelliği var. O dönemki kozmolojik sisteme göre gezegenler ve güneş, ay ve onların sistemine göre kurgulanmış ve melekler de dediğimiz en son faal akılda Cebrail, Vahib-i Süver olarak da nitelendirilen, faal akılda sona eren ikinci varlık aşaması olarak nitelendiğimiz semavi akıllar boyutu var arkadaşlar. Burada yaratmadaki rolünü şimdi inceleyelim. Şimdi şöyle bir ilke var İbn Sina'da ve Farabi'de: birden bir çıkar. Şimdi ilk neydi? Zatı zorunluydu, birdi ve kendisinden çokluk bulundurmayandı. Peki bundan çokluk nasıl çıkacaktı? Birden bir çıkar, yani kendisinden ilk akıl çıkıyor ve bu ilk akıl işte onun sudur olmasının, taşma olmasının da temel sebebi arkadaşlar. Neden? Çünkü akıl bir eksiklik ya da bir fazlalık ifade etmiyor. Güneş ışığı güneşten nasıl çıkıyorsa akıl da, ilk akıl da Tanrı Teala'dan, Allah Teala'dan o şekilde çıkıyor deniyor arkadaşlar. Şimdi burada ilk akıl işte ikili bir tabiata sahip. Yani kendisi Allah'ın yarattığı zorunlu bir varlık. Fakat yaratıldığı için, sebebi olduğu için mümkün varlık. İşte ilki düşündüğü zaman bundan bir sonraki akıl çıkıyor. Kendini düşündüğü zaman, mümkün tabiatını düşündüğü zaman o feleğin o boyutu çıkıyor. Yani bir felek aslında ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bu mümkün varlıklar, yani semavi akıllar silsilesi faal akılda son buluyor. Faal akıl aslında maddeye şeklini veren, suretleri veren, akılla insanın mücehhez olmasını sağlayan ayaltı alemin üstünde bulunan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada da en alta geldik şimdi. Semavi akılları bitirdik ve madde boyutuna geldik. Madde ne? Potansiyel bir güç ve bir imkan anlamına gelen, aynı zamanda bütün maddi varlıkların ilkesi sayılan heyula'dan oluşuyor arkadaşlar. Heyula şekilsiz ilk madde. Heyula'ya suretler verildiği zaman aslında yaratılışta oluşmuş oluyor. Yani aslında biz burada yaratmanın mahiyetini kurgularken maddelere geçirilen suretler üzerinden aslında ne yapıyoruz? Yaratmayı kurgulamış oluyoruz arkadaşlar. Ve en sonda heyula şekil ve suret kazanarak su, toprak, hava, ateş ve yaşlı, kuruluk ve sıcaklık ve soğuklukla maddi varlıkların oluşumunu başlatmış oluyor arkadaşlar. Şimdi ben daha kötülük problemiyle ilgili, nübüvvet teorisiyle ilgili ya da diğer boyutlarıyla ilgili ben bu videomda girmeyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada işte faal akılla ittisal noktasında insan bilgilenmelerini ay altı alemdeki en üst noktaya çıktıktan sonra akılla Cebrail ya da Vahib-i Süver'le ittisale geçerek elde etmiş oluyor. Burada da iki şey var. Filozof bunu tefekkürle elde ediyor. Peygamber bunu tahayyül ile elde ediyor. Farabi'ye göre filozoflar da bilgi sahibi olma noktasında, erdemleri elde etme noktasında peygamberler gibi faal akıldan
bir takım bilgileri alabiliyorlar. Fakat peygamberin niteliği bağlayıcı ve zorunluyken, yani bilgilendirmesi herkese hitap etmekle zorunluyken, yani Hatabi, Cedeli ve Burhani kıyasla bütün toplum kesimlerine hitap ederken filozofun fikirlerinin ve düşüncelerinin bağlayıcılığı yok. Sadece onu kimler anlıyor? Aydınlananlar, aydın kişiler filozof anlıyor ve söylediği zaman da dinlemeleri de önemli değil. Farabi'nin şöyle bir sözü var. Tabip nasıl tabip olduğu halde dinlenmiyorsa yine tabip. Filozof da aynı şekilde dinlenmiyorsa yine filozoftur. Orada kaybeden tabibi dinlemeyen hastayla filozofu dinlemeyen toplumdur şeklinde ifade ediyor arkadaşlar. Burada bir eleştiri var Farabi. Deniliyor ki filozofla peygamberi eşit tuttu. Hayır, bu şekilde bir şey yok. Tam tersine kişinin zati niteliğinin akletme ameliyesiyle yükselerek varlığın hakikatini anlama noktasındaki en üst mertebeye ulaşması kastediliyor arkadaşlar. Sudurla ilgili de şöyle bir şey de söylemek lazım. Mesela bazen arkadaşlar soruyorlar, hocam bu sudur nazariyesi madem o dönemki kozmoloji ile ilgili bize niye bunu hani anlamamız isteniyor? Şimdi sudur nazariyesini anladığımız zaman tasavvufu, kelamı ve felsefeyi anlama imkanına sahip oluruz. Sudur nazariyesini anladığımız zaman bir sistem içerisinde peygamberliği, kötülük problemini, yaratılış anlayışını, Tanrı'nın birliğini, ezeli ve ebedi bir oluşunu nasıl kurguladıklarını görürüz. Şimdi bizler bugün kozmoloji ve varlık bilim açısından bütüncül bir sisteme sahip olmadığımız için her alanda söylediğimiz şeyler aksıyor. Tanrı tasavvurundan işte ekonomiye, ekonomiden siyasete, siyasetten toplum bilime kadar parçacı bir yaklaşımla olaylara yaklaştığımız için bir sistem geliştiremedik. İnşallah bir sistem geliştirecek, filozoflar yetiştirecek bir bakış açısını elde etme imkanına sahip oluruz. O nedenle sudur nazariyesi İslam felsefesinde Allah'ın ezeli ve ebedi bir oluşunun, ezeli ve ebedi bilgi sahibi oluşunun ve yaratmasında eşsiz oluşunun vurgulanması için kurgulanmıştır. İşte bu yaratma anlayışını, yani temelde dini olarak kelamcıların söylediğindeki anlam kaymalarını da gidermeye çalışan bir bakış açısıdır. Bu noktada sizlere özellikle Farabi İbn Sina, daha sonra Gazali bunların eleştirisini yapıyor. İbn Rüşd'ün bu konuda ortaya koyduğu bakış açısı, yani hudus ve sudurla ilgili okumanızı tavsiye ederim. Daha ileriki videolarımda bu sudur nazariyesini açıklamaya, izah etmeye çalışacağız. Eğer merak ettiğiniz kavramlar varsa dediğim gibi yine yazabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.